Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Sizlere pastaneden aldığınız gibi demiyorum, daha lezzetli bir pasta yiyeceğinize garanti vererek, çok az malzeme kullanarak ve herkesin bütçesine uygun olabilecek çok güzel bir pasta tarifi verdim. Daha fazla zaman kaybetmeden bu pasta tarifinin yapımına geçiyorum. Çırpma kabının içerisine 3 adet yumurtayı aldıktan sonra yarım su bardağı şekeri ilave ediyorum ve mikserle çırpmaya başlıyorum. Bu aşamada çırpma çok önemli. Yaklaşık 8-10 dakika kadar çırpıyoruz. Köpük köpük kıvama gelene kadar çırpacağız. Gördüğünüz gibi hala çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemine devam ederken çay bardağının 1/3 kadar sıcak su ilavesi yapıyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Kullandığım çay bardağı standart çay bardağı arkadaşlar. Şu an istediğim kıvama geldi, köpük köpük oldu. Diğer malzemelere geçiyorum. Bir çay bardağı nişastayı ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemi önemli. Pandispanyanızın sönmemesi için köpüğü söndürmeden homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Karıştırdıktan bir süre sonra içerisine yarım çay bardağı unu ilave ettikten sonra üzerine yarım paket kabartma, yarım paket vanilin ilavesi yaparak tekrar alttan üste doğru karıştırıyorum. Ve daha sonra kalan yarım çay bardağı un ilavesini yapıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kakao ilavesini de yaptıktan sonra tekrar homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada fırını açtım ve ısınması için bekletiyorum. Pandispanyayı ısınmış olan fırına göndereceğiz. Bu püf noktayı da sizlere vermek istiyorum. Borcamın tabanına yağlı kağıdı kestim. Kenar kısımlarına kesinlikle sıvı yağ sürmüyoruz arkadaşlar. Bu sayede kekimiz aynı eşitlikte kabaracaktır. Buna lütfen dikkat edelim. Ve şimdi kenarlardan başlayarak hazırlamış olduğum pandispanya harcını bu borcamın içerisine yerleştiriyorum. Borcamda yapma sebebim arkadaşlar, herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle bu pastayı yapmaya çalıştım. Bu yüzden de borcam kullandım. Dilerseniz pasta kalıbı da kullanabilirsiniz. Şimdi borcamı birkaç defa şöyle vurarak hava kabarcıklarına alıyorum ve fırına gönderiyorum. Sizlere şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bim'in pasta kremasını kullanacağım. Bir paket sadece kullanacağız. Kabın içerisine 1,5 su bardağı sütümü aldıktan sonra pasta kremamı döküyorum ve yine mikser yardımıyla koyulaşana kadar çırpıyorum. Ve bu arada ben davul fırın kullanıyorum. Pandispanyamı kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Açıklamalar kısmında ayrıntılarıyla yazacağım inşallah. Pasta kremam istediğim kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi dolaba kaldırıyorum ve fırından pandispanyamı çıkarıyorum arkadaşlar. Pişmiş olan pandispanyanın kenarından bir bıçak yardımıyla geçiyorum ve hemen ters çevireceğim. Ben davul fırın kullanıyorum. Kontrollü bir şekilde pişirdim. Şu gördüğünüz kızarıklık, yanma değil. Bu arada dereceli fırın kullanıyorsanız 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika pişirebilirsiniz. Şöyle hemen borcamı aldıktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı çıkarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle beyaz beyaz şeyler var. Bu benim ne demek oluyor? İç harcımı çok güzel bir şekilde karıştırmadım ve topaklanmaların kalmış olduğu oluyor. Şöyle bir süzgeci arkadaşlar ters çevirdim ve üzerine pandispanyamı aldım. Sizler fırın teliniz varsa onun üzerine de koyabilirsiniz. Ve tekrar iyice soğuttuktan sonra pandispanyamı aldım. Bir bıçak yardımıyla kenarlarından geçiyorum. Daha sonra bölme işlemine geçeceğim inşallah.
Kenarlarını çok hafif bir şekilde kestikten sonra şöyle gördüğünüz gibi bir dikiş ipi alıyorum arkadaşlar. Kesmiş olduğum yerden şöyle geçiriyorum ve daha sonra iki ucundan tutup bir elimi pandispanyanın üzerine hafif bastırıyorum. Bu bastırma çok önemli. Yırtılmalar ve dağılmalar olmaması için bu püf noktaya dikkat edelim. Gerçekten bu yöntem çok etkili. Gördüğünüz gibi pandispanyamı ayırdım. 3 eşit parçaya böleceğim ben. Sizler dilerseniz 2 eşit parçaya da bölebilirsiniz. Aynı işlemi tekrarlayarak pandispanyayı tekrar bölme işlemine devam ediyorum. Bazı yerleri çabuk geçiyorum arkadaşlar. Toplamda 1 saatte hazırlamış olduğum bu pastayı sizler için 11 dakikada tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Ve gerçekten çok lezzetli, çok pratik, çok ekonomik olan bu pastayı denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir pasta yiyeceğinizin garantisini veriyorum. Pandispanyanın bir parçasını uygun bir servis tabağımın içerisine aldım ve soğuk sütle gördüğünüz gibi her tarafını ıslatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra hazırlamış olduğum pasta kremasını her yerine eşit gelecek şekilde yaymaya çalışıyorum. Ama sizlerin de gördüğü gibi kaşıkla çok zor oldu ve ben hemen bir spatula ile bu kremayı yayma işlemine devam edeceğim. Spatula yardımıyla kremayı yaymak çok daha kolay oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar pastanede 90 TL, ben yaptım 25 TL. Sadece 25 lira kullandım arkadaşlar. Bu bütün malzemelere verdiğim 25 lira. Herkes o yüzden kendi pastasını evinde yapabilir ve afiyetle de yiyebilir. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kavrulmuş fındık koyuyorum. İlk tabanına fındık koymak istedim. Sizler dilerseniz farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Dilerseniz koymaya da bilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi ikinci bir parça pandispanyamı alıyorum ve yerleştiriyorum. Tekrar sütle ıslatarak daha sonra yine kremamı sürerek aynı işleme devam ediyorum. Şimdi üzerine bir adet orta boy dilimlemiş olduğum muzu yerleştiriyorum. Sizler tercih ettiğiniz herhangi bir meyve de kullanabilirsiniz. Ve bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çocuklarınızı sevindirebilir hem de çok lezzetli bir pasta yiyebilirsiniz arkadaşlar. Kendi doğum günü pastanızı kendiniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, şu an pandispanyamın son parçasını da pastamın en üstüne yerleştirip aynı işlemlere devam ediyorum. Ve bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı ihmal etmeyelim. Yepyeni tariflerden ilk siz haberdar olun. Sizlerin abonelikleri, beğeni ve yorumları benim için çok kıymetli. Lütfen denediğiniz tarifler için de yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bu tarif için kalıp çikolatayı benmari usulü eritip üzerine dökecektim arkadaşlar. Ama sağ olsun oğlum evde hiç çikolata bırakmamış, yemiş. Ben de o yüzden şimdi kahvaltılık çikolata ve damla çikolata eriterek bu pastayı hazırlayacağım inşallah. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Kahvaltılık çikolata ve 2 yemek kaşığı damla çikolata kullanıyorum. Benmari usulü erittikten sonra içerisine 3 yemek kaşığı sıcak su ilave ettim. Şimdi pastamın üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Pastayı tamamen bu çikolatayla kaplıyorum. Sıcak su ilave etmemin sebebi her kahvaltılık çikolata erimiyor arkadaşlar. Biraz katı kaldığı için sıcak suyla sulandırdım. Ve yine BİM'den almış olduğum pasta süsüyle pastamı süslemek istiyorum. Sadece bir paket kullanacağım arkadaşlar. İçerisinde 3 paket var. Normalde bu süsü de kullanmak zorunda değilsiniz. Ama çocuklar çok seviyor. Benim oğlum da çok sevdiği için ben de böyle kullanmak istedim. Bir gece dolapta bekletip daha sonra pastamız afiyetle yenmeye hazır olacak inşallah.
Ve şu an pastam dolaba kaldırılmaya hazır. Bir gece dolapta beklettiğim yaş pastamı şu an dilimliyorum. Bıçağınızı her dilimlemeden sonra bir peçete yardımıyla silerseniz çok temiz bir şekilde pasta dilimlerinizi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum ve daha sonra kıvamını da lezzetini de sizlere göstermek istiyorum. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok ama çok lezzetli oldu. Ben şu an tadım yapıyorum. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.